Merhabalar. Bu videoda fotoğrafta pozlamanın üç bacağından biri olan diyaframı inceleyeceğiz. Diyafram nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi soruları hep birlikte cevaplamaya çalışacağız. Her ne kadar günümüzde makinelerimiz bu ayarları bizim için otomatik olarak yapıyor olsalar da yukarıdaki soruların cevabını biliyor olmak bize gerektiği zaman müdahale edebilme yeteneğini kazandıracaktır. Sonuçta makineler ortalama değerler üzerinden karar verirler ki bu da her zaman bizi istediğimiz sonuçlara ulaştırmayabilir. Diyaframla ilgili konuları konuşmaya başlamadan önce biraz pozlama üzerine konuşalım. Fotoğrafta pozlama 3 farklı ayarın bileşkesinden oluşur. ISO, diyafram ve enstantane. Buna pozlamanın 3 bacağı veya pozlama üçgeni diyoruz. Pozlamanın doğru olmadığı durumlarda fotoğrafımız olması gerekenden veya hedeflediğimizden daha karanlık veya daha aydınlık çıkabilir. Örnekte bu durumu gözlemleyebilirsiniz. Aynı pozlama sonucuna ulaşmak için farklı değerler kullanabiliriz. Bu durumu bir terazi gibi de düşünebilirsiniz. Bir taraftaki değeri değiştirdiğinizde karşı tarafı buna göre yeniden düzenlerseniz teraziniz dengede kalacaktır. Örnek verecek olursak, diyafram değerinizi büyütürseniz enstantane hızını düşürürsünüz. Burada standarttan farklı olarak terazimizin 3 kolu mevcut. Evet, ulaşmak istediğimiz sonuca ya da fotoğraflamak istediğimiz konuya bağlı olarak farklı değerleri kullanma ihtiyacının ortaya çıkabileceğine değinmiş olduk. Farklı senaryolarda gereken farklı ayarları ileride daha detaylı açıklamaya çalışacağım. Diyaframı konuşmaya başlamadan önce bu konuyla ilgili olarak makinemizde yer alan bazı ayarlardan da kısaca bahsedelim. Bunlar günümüz makinelerinde yer alan ve genellikle P, A ve S harfleriyle tanımlanan ayarlardır. P, İngilizce programdan gelir. Makineniz hem enstantane hem de diyafram ayarlarını sizin için kendisi yapar. A, Aperture Priority, diyafram öncelikli anlamına gelir. Siz diyaframı ayarlarsınız. Sizin ayarınıza göre makineniz enstantaneyi kendi otomatik olarak ayarlar. S, Shutter Priority, yani siz enstantaneyi ayarlarsınız. Buna göre makineniz diyafram değerini otomatik olarak ayarlar. Evet, artık diyaframı incelemeye başlayabiliriz. Diyafram, objektifimizin içinde yer alan yapraklara verilen addır. Objektifimizin modeline bağlı olarak bu yaprakların sayısı 6, 7, 8 veya daha fazla olabilir. Diyaframın ana görevi objektiften geçen ışığın miktarını belirlemektir. Ancak diyafram bunu yaparken fotoğraf üzerinde başka etkileri de olur. Onları da yeri geldiği zaman konuşacağız. Diyafram ayarları daha eski modellerde objektifteki bir halka üzerinde yer alırken günümüzün modern kameralarında bu çember yerini makinenin üzerindeki ayarlara bırakmıştır. Diyafram değerlerini incelediğinizde 1.2, 1.4, 1.8 gibi değerleri görebilirsiniz. Ekrandaki resim bir Nikon 60 mm makro objektifin diyafram açıklıklarını göstermektedir. Bu noktada kafa karıştırabilecek bir konu, diyafram değeri küçüldükçe objektifin içindeki açıklık büyümektedir. Tam tersi olarak diyafram değeri büyüdükçe bu açıklık küçülecektir. Biraz teknik bilgi olacak ama bu rakamların da neyi ifade ettiğini bir örnekle açıklamaya çalışalım. F-stop değeri diyafram açıklığını göstermektedir. Buradaki F değeri objektifinizin odak uzaklığını temsil eder. Yani 50 mm bir lenste 5.6 diyafram açıklığı 50/5.6 işleminin sonucu olarak 8.9 mm'lik bir lens açıklığını ifade etmektedir. Bu hesaplar aklınızı karıştırmasın. Fotoğraf çekerken bu bilgiye ihtiyacınız olmayacak. Ama merak edersiniz diye de burada dursun. Aslında burada kıymetli olan bilgi, her bir tam diyafram değeri değişikliğinde objektiften geçen ışığın miktarı yarı yarıya azalmakta ya da tam tersi 2 katı olarak artmaktadır.
Tabloda f-durağı yani f-stop değerlerini görmektesiniz. Tam f-stop değerleri biraz evvel de bahsettiğimiz gibi makinemize giren ışığı yarı yarıya azaltır ya da 2 katına çıkartır. Günümüzün modern kameralarında sadece tam değerler değil, aynı zamanda 1/4'e varan diyafram değerleri de sunulmaktadır. Şimdi gelelim diyaframın fotoğraflarımız üzerindeki etkisine. En başta da belirttiğimiz gibi diyaframın ana görevi objektifin içinden geçen ışığın miktarını belirlemektir. Örnekte yer alan fotoğrafta diğer değerler olan ISO ve enstantane değerleri sabit tutulmuşken değişen diyafram değerinin fotoğraflar üzerindeki etkisini gözlemleyebilirsiniz. Her ne kadar objektifin içinden geçen ışık miktarının ayarlanması diyaframın birinci görevi olarak gözükse de diyaframın fotoğraflarınız üzerinde çok daha önemli bir etkisi vardır. Buna alan derinliği, İngilizce depth of field diyoruz. Alan derinliğini kısaca fotoğraflarınızdaki net olan bölüm olarak tanımlayabiliriz. Alan derinliğini fotoğraflarınızı çekerken 3 farklı unsur etkiler. Lensinizin odak uzaklığı, çektiğiniz cisme olan uzaklığınız ve kullanmış olduğunuz diyafram açıklığı. Bu 3 unsur içinde diyafram açıklığı en etkili ve önemli olanıdır. Küçük diyafram değerleri yani büyük açıklıklar arka planı bulanıklaştırırken 11-16 gibi büyük olan değerler yani küçük açıklıklar daha derin bir netlik alanı sağlar. Ekranda yer alan resimde de gözlemleyebileceğiniz gibi farklı diyafram değerleri resmin derinliğine etki etmektedir. f1.8 gibi küçük bir değerde arka plan bulanıkken f16 gibi büyük bir değerde arka plan daha net olarak görülmektedir. Her ne kadar bu videoda konunun sanatsal boyutu ile ilgili bir bilgi vermek amacımız olmasa da kısaca ana kuralları bir gözden geçirebiliriz. Genel kabul olarak eğer çekmiş olduğunuz konuyu bir portre resmi gibi arka plandan ayırmak, öne çıkartmak istiyorsanız düşük diyafram değeri kullanır, arka planın bulanık olmasını istersiniz. Eğer çekmiş olduğunuz konuda bir manzara resmi gibi daha büyük bir alan derinliğine ihtiyacınız varsa o zaman diyafram değerinizi de daha büyük olarak seçmelisiniz. 8, 11, 16 gibi. Umarım bu anlattıklarım sizin için faydalı olmuştur. Hepinize bol fotoğraflı günler dilerim. Teşekkürler.